Bu kitabı ilk gördüğümde kapağı ilgimi çekmişti. 10 yıl olmuştur okunacaklar listeme ekledim ama bir türlü sıra buna gelmemişti. Her kitabın bir sırası var bana göre. Siz onu anlama seviyesine geldiğinizde o kitap kendini size açar. Yarım bıraktığınız kitapların bir kısmı böyledir. Bir kısmı da kötüdür. Bu da bir gerçek. Kitaba dönelim. Richard Beck'in bu küçük kitabı aslında hiç de küçük bir mesele anlatmıyor. İnsanın kendi hayatını mı yaşadığı yoksa ona öğretilen hayatı mı tekrar ettiği sorusunu soruyor. Ve bu soruyu bir martı metaforu üzerinden soruyor. Kitaba geçmeden önce yazarına bakmak istiyorum. Çünkü bir yazarın hayatını bilmek çoğu zaman kitabı okumanın da anahtarı oluyor. Richard Beck 1936'da Amerika'da doğmuş ve çocukluğundan beri tek bir tutkusu varmış. Gökyüzü. Pilotluk yapmış, hava kuvvetlerinde görev almış, hayatının büyük bir kısmını uçaklarla, rüzgarla, irtifa ile geçirmiş. Onun için uçmak sadece bir meslek değil, neredeyse özgürlüğün ete kemiğe bürünmüş hali olmuş. Bu yüzden kitaplarında gökyüzü, hız, rüzgar hep bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bence şunu söylemek de mümkün. Jonathan'ı okurken aslında Mart'ı falan okumuyorsunuz. Karakterin yerine pilotları, ressamları, bilim insanlarını ya da sadece bir hayalin peşinden gitmeye çalışan herhangi birini koyabilirsiniz. Hikaye yine aynı şekilde işliyor. Çünkü yazar martılar üzerine bir kitap yazmamış. İnsanın potansiyeli üzerine yazmış. Kendisinin bir sözü de bunu doğruluyor bana kalırsa. İnsan kendisine çizilen sınırları kabul etmek zorunda değil. Bu düşünce kalıbı neredeyse bütün eserlerinde var. Ve Jonathan da bu düşüncenin en yoğunlaşmış hali. Kitabın ortaya çıkış hikayesi de kendisi kadar ilginç bence. Richard Beck anlatıyor ki bir gün yürüyüş yaparken zihninde birden Jonathan Livingston ismini duymuş. Ardından da uçan bir martı görüntüsü belirmiş kafasında. Bu görüntü günlerce peşini bırakmamış. Hikaye kendiliğinden şekillenmiş. O da sadece kağıda dökmüş. İlk yazıldığında birçok yayın evi basmak istememiş bu metni. Çünkü ortada alışılmış bir roman yok. Büyük bir çatışma yok. Karmaşık bir olay örgüsü yok. Üstelik kahramanlar insan bile değil. Ama 1970'te yayımlandığında beklenmedik bir şey olmuş ve kitap kısa sürede milyonlarca okuyucuya ulaşmış. Uzun süre çok satanlar listesinde kalmış. Onlarca dile çevrilmiş. O dönem zaten kişisel özgürlük arayışının yükseldiği bir dönemmiş. Ama bence kitabın asıl gücü belli bir döneme değil, doğrudan insan doğasına seslenmesinden geliyor. O yüzden bugün hala okunuyor. Şimdi hikayeye gelirsek kahramanımız Jonathan Livingston adında genç bir martı var. Ama diğer martılara hiç benzemiyor. Diğer martılar için uçmak sadece karın doyurmanın bir aracı. Sabah kalkıyorlar, balıkçı teknelerinin etrafında dönüp yiyecek kapmaya çalışıyorlar. Günleri böyle geçiyor. Jonathan için ise uçmak bir amaç. Daha yükseğe çıkmak istiyor. Daha hızlı uçmak istiyor. Rüzgarı anlamak, kanatlarının sınırlarını keşfetmek istiyor. Saatlerce tek başına deniyor, defalarca düşüyor, defalarca başarısız oluyor ama yine de vazgeçmiyor. Daha kitabın ilk sayfalarından itibaren size verilen mesaj aslında çok açık. Çoğunluğun yaptığını yapmak zorunda değilsiniz. Hayatın size sunduğu tek seçenek toplumun belirlediği seçenek olmak zorunda değil. İlk bölüm sıradan görünse de bence içinde çok kuvvetli bir sembolizm var. Diğer martılar yemek peşinde, Jonathan ise öğrenmenin peşinde. Yiyecek burada sadece yiyecek değil, güvenli hayatı, alışkanlığı, sıradanlığı temsil ediyor. Jonathan'ın uçmayı sevmesi ise gelişimi, öğrenmenin gücünü temsil ediyor. Yani yazar aslında dolaylı yoldan şunu söylüyor. İnsanların büyük çoğunluğu güvenli olanı seçiyor. Çünkü gelişmek riskli. Yeni bir şeyi öğrenmek yorucu, hata yapmak utandırıcı, başarısız olmak acı veriyor. Ama gerçek gelişim tam da bu rahatsızlık hissinin içinde gerçekleşiyor. Bilim insanlarına, sanatçılara, sporculara baktığınızda da aynı şeyi görüyorsunuz. Hepsinin ortak noktası sıradan olanla yetinmemek. Jonathan da işte tam olarak bunu temsil ediyor. Kitap boyunca Jonathan yüzlerce kez başarısız oluyor. Yüksekten düşüyor, kontrolü kaybediyor, denize çakılıyor, kanadını incitiyor. Ama yazar bu satırları hiçbir zaman bir yenilgi olarak anlatmıyor. Tam tersine her düşüş yeni bir bilgiye dönüşüyor. Bunu okurken şunu düşündüm. Toplum bize genelde hata yapmamayı öğretiyor. Oysa bilim tarihine baktığınızda tam tersi doğru. Edison ampulü binlerce başarısız deneyimden sonra bulmuş. Wright kardeşler defalarca düşe kalka uçmayı başarmış. Jonathan da aynı mantıkla ilerliyor. Her başarısızlık onun uçmasını geliştiriyor. Bence yazar burada aslında öğrenmenin doğasını anlatıyor. Başarı, başarısızlığın karşıtı değil, çoğu zaman onun devamı. Başarısızlık olmadan başarı gelmiyor. Jonathan'ın asıl sıkıntısı uçmayı öğrenmek değil, diğer martılar. Çünkü sürü onun ne yaptığını anlamlandıramıyor. Onlara göre hayat gayet net. Yemek bul, hayatta kal, kurallara uy, sorgulama. Jonathan ise
bu düzeni bozuyor. Burada kitap bence gerçekten ilginç bir yere dokunuyor. Şöyle ki insan toplulukları da tarih boyunca farklı olanı çoğunlukla bir tehdit olarak görmüş. Yeni fikirler önce reddedilir. Yeni keşiflerle önce dalga geçilir. Toplumun genel kabulüne uymayan insanlar dışlanır. Jonathan'ın başına gelen de tam olarak bu. Kötü bir martı olduğu için değil, sadece farklı olduğu için reddediliyor. Ve bazen farklı olmak, yanlış olmaktan daha zor kabul ediliyor. Sürü liderleri onu karşılarına alıp davranışlarını tehlikeli buluyorlar. Bir martının görevi bellidir diyorlar. Yemek bulmak, hayatta kalmak, kurallara uymak. Jonathan ise uçmanın kendisini anlamaya çalışıyor. Bir tarafta güvenli ama sıradan bir hayat, diğer tarafta belirsiz ama anlam arayışıyla dolu bir yol var. Bu ikilem bence hepimizin bir şekilde tanıdığı bir şey. Bir meslek seçerken, bir şehir değiştirirken, yeni bir işe başlarken ya da çevrenin boş iş dediği bir hayalin peşinden giderken hepimiz bu çatışmayı bir yerde yaşıyoruz. Yazarın başarısı da bence tam burada. Martılar zamanla gözünüzden kayboluyor. Yerine insanlar geliyor. Sonunda Jonathan sürüden kovuluyor ve bu satırlar kitabın en duygusal anlarından biri. Çünkü dışlanmak insanın yaşayabileceği en zor deneyimlerden biri. Ama bu durumda Jonathan yıkılmıyor. Tam tersine ilk kez kendini gerçekten özgür hissediyor. Çoğu romanda kahraman dışlandığında güçsüzleşir. Burada tam tersi oluyor. Çünkü artık kimse ona ne yapması gerektiğini söylemiyor. Artık başarısız olmaktan korkmuyor. Kimsenin onayını beklemiyor. Bence kitabın verdiği en kıymetli derslerden biri de bu. Bazen gelişebilmek için alkıştan değil, yalnızlıktan geçmek gerekiyor. Modern dünyada yalnızlık genelde olumsuz bir şey gibi görülüyor. Ama birçok büyük düşünür, sanatçı, bilim insanı en üretken dönemlerini yalnız geçirmiş. Nietzsche, yalnızlığın insanı kendisiyle karşılaştırdığını söyler. Carl Gustav Jung da insanın kendi gölgesiyle yüzleşebilmesi için zaman zaman yalnız kalması gerektiğini savunur. Jonathan'ın yalnızlığı da tam olarak böyle bir şey. Artık kimseyi memnun etmek zorunda değil. Sadece kendi sınırlarını keşfediyor. Yazar burada yalnızlığı bir ceza değil, bir gelişim alanı olarak sunuyor. Ve bu bakış açısı bence kitabı sıradan bir kişisel gelişim kitaplarından farklılaştırıyor. Jonathan yıllar süren çalışmaların ardından kendisi gibi öğrenmeye tutkuyla bağlı başka martılarla karşılaşıyor. Burada hikaye biraz gerçeklikten uzaklaşıp daha metafizik bir boyuta geçiyor. Artık fiziksel uçuş değil, zihinsel gelişim anlatılıyor. Bu yeni dünyadaki martılar için hız önemli değil. Önemli olan kusursuzlaşmak, daha bilinçli olmak, kendini tanımak. Uçmak artık bir araç olmaktan çıkıp ruhsal gelişimin sembolüne dönüşüyor. Burada tanıştığı ilk önemli karakter Sullivan. Ama Sullivan klasik bir öğretmen gibi değil. Daha çok deneyimli bir yol arkadaşı gibi davranıyor. Jonathan'a hazır cevaplar vermek yerine onu sürekli düşünmeye itiyor. Yazarın eğitim anlayışı da tam burada ortaya çıkıyor. Bilgelik ezberlenmez, deneyimlenir. Jonathan'ın gelişiminde en önemli isim ise Kiang. İlk bakışta yaşlı, deneyimli bir martı gibi görünüyor ama aslında bilgeliği temsil ediyor. Jonathan ona sürekli daha hızlı uçmanın yollarını sorduğunda Kiang beklenmedik bir cevap veriyor. Gerçek mükemmellik hız değil, gerçek mükemmellik sınırsız olmak diyor. Bu cümle kitabın en can alıcı fikirlerinden biri. Çünkü Jonathan başlangıçta fiziksel olarak daha iyi uçmaya çalışırken zamanla asıl sınırların zihinde olduğunu fark ediyor. Yazar burada güçlü bir düşünce ortaya koyuyor. İnsanı sınırlayan şey çoğu zaman bedeni değil inançları. Kitabın en çok yanlış anlaşılabilecek noktalarından biri de bu bence. Jonathan kusursuz olmaya çalışıyor gibi görünse de yazarın kastettiği mükemmellik hata yapmamak değil, sürekli öğrenmeye açık olmak. Çünkü öğrenmenin bittiği yerde gelişim de bitiyor. Jonathan hiçbir zaman artık oldum demiyor. Her öğrendiği şey onu yeni bir sorunun peşine götürüyor. Bugün yaşam boyu öğrenme diye adlandırdığımız anlayışla da örtüşüyor bu. İnsan kendini geliştirmeyi bıraktığı anda aslında yerinde saymaya başlıyor. Buraya kadar Jonathan sıradan bir martı olmaktan çıkıp önce kendi sınırlarını zorlayan, sonra sürü tarafından dışlanan, ardından yalnızlığın içinden geçip bambaşka bir farkındalığa ulaşan bir karaktere dönüştüğünü görüyoruz. Ama bence kitabın gerçekten güçlü kısmı burada başlıyor. Çünkü gerçek bilgelik sadece öğrenmek değil, öğrendiğini başkalarıyla paylaşabilmek. Jonathan artık istediği her şeyi elde etmiş gibi görünüyor. Daha hızlı uçabiliyor, daha özgür hissediyor. Yeni arkadaşları var.
bilgeliğe ulaşmış gibi görünüyor. Peki o zaman neden eski sürüsüne geri dönüyor? Bu sorunun cevabı bence kitabın bütün felsefesini özetliyor. Gerçek gelişim yalnızca kişinin kendisi için yaşadığı bir süreç değil. Eğer öğrendiğiniz şey sadece sizi değiştiriyorsa o bilgi eksik kalıyor. Asıl dönüşüm başkalarının hayatına da dokunabildiğinizde başlıyor. Başarı ile anlam aynı şey değil. Başarı bireysel olabilir ama anlam çoğu zaman paylaşmayı gerektiriyor. Jonathan'ın geri dönüşü de bence tam olarak bunun simgesi. Döndüğünde onun gibi düşünen genç martılarla karşılaşıyor. Aralarında en dikkat çekeni Fletcher. Fletcher aslında Jonathan'ın yıllar önceki hali gibi. Meraklı, cesur, kuralları sorguluyor. Aynı zamanda öfkeli ve sabırsız. Kendini anlamayanlara kızıyor. Jonathan ise artık farklı bir noktada. Çünkü sadece uçmayı bilen biri değil, öğretmeyi de öğrenmiş. Bu yüzden Fletcher'a doğrudan teknik bilgiler vermiyor. Önce düşünmeyi öğretiyor. Kitabın öğretmen kavramını ele alışını da sevdim. Bugün çoğumuz öğretmeni bilgi veren kişi olarak düşünüyoruz. Jonathan ise tam tersini yapıyor. Kimseye beni takip edin demiyor. Kimseye ben doğruyu biliyorum demiyor. Sürekli şunu söylüyor. Beni değil gerçeği takip edin. Bence bu oldukça alçak gönüllü bir yaklaşım ve kitabın en güçlü taraflarından biri. Çünkü yazar kahramanını bir lidere dönüştürmüyor. Onu yol gösteren bir insana dönüştürüyor. Aradaki fark aslında büyük. Liderler genelde kendilerine bağlı insanlar ister. Gerçek öğretmenler ise bir gün kendilerine ihtiyaç duyulmamasını ister. Jonathan da tam olarak bunu yapıyor. Kitap boyunca sık sık özgürlük kelimesi geçiyor. Ama burada anlatılan özgürlük siyasi ya da toplumsal bir özgürlük değil. Daha çok zihinsel bir özgürlük. Yazara göre insanın en büyük hapishanesi dış dünya değil, kendi düşünceleri. Bu fikir bilişsel psikolojide de karşımıza çıkıyor. İnsanların davranışlarını belirleyen şey olayların kendisi değil, olayları yorumlama biçimleridir. Bunu Hayatı Yeniden Keşfedin kitabını incelerken detaylı anlatmıştım. İki insan aynı başarısızlığı yaşayabilir. Biri ben yetersizim der, diğeri henüz öğreniyorum der. Olay aynı ama sonuç tamamen farklı olur. Jonathan'ın diğer martılardan farkı da tam burada. O başarısızlığı kimliğini bir parçası haline getirmiyor. Öğrenme sürecinin doğal bir adım olarak görüyor. Peki neden martı? Çünkü martılar günlük hayatın en sıradan kuşlarından biri. Çoğu zaman dikkat bile etmeyiz onlara. Bence yazar da tam bunu istiyor sanki. Olağanüstü olmak için olağanüstü olmanız gerekmediğini göstermek istiyor. Jonathan özel doğmuş değil. Onu özel yapan şey seçimleri. Bugün başarı çoğu zaman doğuştan gelen yetenekle açıklanmaya çalışılıyor. Yazar ise yetenekten çok merakı ve disiplini öne çıkarıyor. Bu mesaj bence kitabın en değerli fikirlerinden biri. Martha Jonathan Livingston sadece felsefi bir kitap değil, psikolojik açıdan da oldukça zengin. Jonathan'ın yolculuğu aslında bir bireyleşme süreci gibi okunabilir. Carl Gustav Jung'un bireyleşme kavramına göre insan hayatı boyunca başkalarının beklentilerinden sıyrılıp kendi gerçek kimliğini keşfetmeye çalışır. Jonathan'ın yaşadığı da tam olarak bu. Önce sürünün kurallarına göre yaşıyor, sonra bu kuralları sorguluyor. Ardından yalnız kalıyor, kendini keşfediyor ve en sonunda olgunlaşmış biri olarak topluma geri dönüyor. Bu yapı mitolojide ve edebiyatta sık sık karşımıza çıkan kahramanın yolculuğu modeline de oldukça benziyor. Joseph Campbell'ın tanımladığı bu modele göre kahraman önce alışılmış dünyadan ayrılır, sınavlardan geçer, bilgeliğe ulaşır ve sonunda öğrendiklerini insanlara taşımak için geri döner. Jonathan bence tam anlamıyla böyle bir kahraman. Kitabı okurken beni asıl şaşırtan şey ise bazı fikirlerin tasavvuf geleneğiyle kurduğu benzerlik. Elbette yazar böyle bir iddiada bulunmuyor ama bazı ortak noktalar dikkat çekiyor. Tasavvufta insanın nefs mertebelerini aşması, kendi hakikatini bulması, sürekli olgunlaşması önemli bir yer tutar. Jonathan da sürekli kendi sınırlarını aşmaya çalışıyor. Tasavvufta mürşit öğrencisine hazır cevaplar vermez. Kendi yolunu bulmasına yardım eder. Jonathan'ın Fletcher'a yaklaşımı da buna benziyor. Yine tasavvufta yolculuk hiçbir zaman bitmez. İnsan sürekli öğrenmeye devam eder. Jonathan'ın hikayesi de bunu söylüyor. Hedefe ulaştım dediğiniz an gelişim duruyor. Kitap aynı zamanda varoluşçu düşünceyle de ilginç bir bağ kuruyor. Sartre insanın özünü seçimlerinin oluşturduğunu söyler. Yani kim olduğumuz doğduğumuz şartlardan çok yaptığımız tercihlerle şekillenir. Jonathan da bunu temsil ediyor. Ona kimse
farklı ol demiyor. Kimse onu seçilmiş biri ilan etmiyor. O sadece farklı seçimler yapıyor ve zamanla bu seçimler onun kimliğini oluşturuyor. Bu yüzden Jonathan hikayesi bence kaderi değil, iradeyi anlatıyor. Kitabın onlarca yıldır okunmasının en büyük nedeni de bence şu. Yazar hiçbir zaman sadece martıları anlatmıyor. Hayallerinden vazgeçen insanları, başkalarının düşüncelerinden korkan insanları, kendi potansiyelini unutmuş insanları anlatıyor. Ve en önemlisi insanın kendini yeniden keşfedebilme ihtimalini anlatıyor. Bu yüzden kitap hangi ülkede okunursa okunsun aynı duyguyu uyandırıyor. Çünkü anlatılan şey kültür değil, insan doğası. Kitabın yazarının tercih ettiği anlatım biçimi ilk bakışta oldukça sade. Cümleler kısa, olaylar basit, karakter sayısı az. Roman okumaya alışkın biri için hikaye fazla yalın bile gelebilir. Ama bence bu sadelik bilinçli bir tercih. Yazar okuyucunun olaylara değil, olayların temsil ettiği fikirlere odaklanmasını istiyor. Bu yüzden kitapta uzun tasvirler yok, karmaşık diyaloglar yok, yan karakterlerin ayrıntılı geçmişleri yok. Her şey tek bir amaca hizmet ediyor. Jonathan'ın içsel dönüşümünü görünür kılmak. Bu yönüyle eser bence klasik bir romandan çok bir fable, modern bir mesel gibi okunabilir. Kitabın en büyük başarısı da bence çok kısa olmasına rağmen okurun zihninde büyük sorular bırakabilmesi. Yüzlerce sayfalık romanlarda anlatılan değişim süreci burada yaklaşık 100 sayfada tamamlanıyor. Ama buna rağmen acele edilmiş bir his vermiyor. Çünkü yazar olayları büyütmek yerine fikirleri derinleştiriyor. Bir diğer güçlü yanı da zamana karşı direnebilmesi. 1970'te yazılmış olmasına rağmen bugün hala güncel hissettiriyor. Çünkü teknoloji hakkında konuşmuyor, siyaset hakkında konuşmuyor. Belirli bir ülkeyi ya da dönemi anlatmıyor. İnsanın değişmeyen tarafını anlatıyor. Merak etmeyi, korkmayı, dışlanmayı, kendini geliştirmeyi, başkalarının onayına ihtiyaç duymamayı ve sonunda kendi yolunu bulmayı anlatıyor. Bunlar 50 yıl önce de vardı, bugün de var. Muhtemelen 50 yıl sonra da olur. Ama her klasik eser gibi bu kitap eleştirilerden tamamen uzak değil elbette. Bazı edebiyat eleştirmenleri kitabın fazla didaktik olduğunu, yani hikayenin zaman zaman karakterlerden çok fikirleri taşımaya çalıştığını söylüyor. Gerçekten de bazı bölümlerde yazarın sesi Jonathan'ın sesinden daha baskın hale geliyor. Okur bir roman okumaktan çok bir düşünce metni okuyormuş hissine kapılıyor. Bir diğer eleştiri de karakterlerin psikolojik derinliğiyle ilgili. Jonathan dışındaki martılar daha çok bir düşünceyi temsil eden semboller gibi duruyor. Onların bireysel hikayelerini pek bilmiyoruz. Bu yüzden güçlü bir olay örgüsü bekleyen okurlar kitabı biraz mesafeli bulabiliyor. Bana kalırsa bu durum kitabın bir zayıflığından çok tercih ettiği anlatım biçiminden kaynaklanıyor. Yazar zaten karakter romanı yazmıyor. Bir fikri anlatıyor. Karakterler de o fikrin taşıyıcısı haline geliyor. Kitap insanı motive eden bir yapıya sahip ama bunu sloganlarla yapmıyor. Hayallerin peşinden git gibi yüzeysel cümlelerle ilerlemiyor. Bunun yerine bir hikaye anlatıyor ve sonucu okurun kendisini çıkarmasını istiyor. İşte onu birçok kişisel gelişim kitabına ayıran nokta da bu. Yazar çözümü doğrudan sunmuyor. Soruyu ortaya koyuyor. Cevabı okuyucuya bırakıyor. Bugün hala neden okunduğunu düşündüğümde aklıma içinde yaşadığımız çağ geliyor. Hiç olmadığı kadar birbirimizi izliyoruz. Sosyal medya sürekli başkalarının nasıl yaşadığını gösteriyor bize. Ne giymemiz gerektiğini, nasıl görünmemiz gerektiğini, nasıl başarılı olmamız gerektiğini, hatta nasıl mutlu olmamız gerektiğini bile dayatıyor. Böyle bir dünyada Jonathan'ın şu tavrı bence çok daha anlamlı geliyor. Kendini başkalarıyla değil, dünkü haliyle karşılaştır. Kitap bunu açıkça söylemese de bütün hikaye bu fikrin etrafında dönüyor. Jonathan hiçbir zaman diğer mantıkları geçmeye çalışmıyor. Sadece dün yapamadığını bugün yapmaya çalışıyor. Kitabı bitirdiğimde zihnimde kalan en önemli düşünce şu oldu. İnsan bazen başarısız olduğu için değil, çevresinin koyduğu sınırları doğru sandığı için olduğu yerde kalıyor. Jonathan'ın en büyük başarısı daha hızlı uçması değil, o sınırların gerçekten var olup olmadığını sorgulaması. Çünkü birçok sınır fiziksel değil, zihinseldir. Hayatımız boyunca bize söylenen cümleleri düşünün. Bunu yapamazsın, bu işten para kazanılmaz, senin gibi insanlar başaramaz, boşuna uğraşma. Bazen yıllar geçiyor ve fark ediyoruz ki bizi durduran şey gerçek engeller değilmiş. Onlara duyduğumuz inançmış. Yazarın anlatmak istediği en temel fikirlerden biri de bence tam olarak eğer sürükleyici bir olay örgüsü olan polisiye ya da fantastik bir roman arıyorsanız bu kitap sizi tam olarak tatmin etmeyebilir. Ama hayat üzerine düşünmeyi seviyorsanız, alt metni güçlü eserlerden hoşlanıyorsanız, kısa ama uzun süre akılda kalan kitaplar ilginizi çekiyorsa, felsefe ve psikolojiyi edebiyatın içinde görmekten
gerçekten keyif alıyorsanız bu kitap büyük ihtimalle size hitap edecektir. Özellikle hayatında yeni bir başlangıç yapmak isteyen, kendini sıkışmış hisseden ya da uzun zamandır ertelediği bir hayali olan okurlar için oldukça anlamlı bir eser olduğunu düşünüyorum. Martı, Jonathan Livingston ilk başta bir martının uçmayı öğrenme hikayesi gibi görünse de aslında insanın kendini gerçekleştirme arzusunu anlatan zamansız bir eser. Yazar bize kusursuz olmayı öğretmiyor. Başkalarından üstün olmayı da öğretmiyor. Bize sürekli öğrenmeyi, merak etmeyi, hata yapmaktan korkmamayı ve en önemlisi başkalarının çizdiği hayat yerine kendi hayatımızı yaşamayı hatırlatıyor. Belki de kitabın en güçlü tarafı tam olarak burada yatıyor. Jonathan hiçbir zaman kahraman olmak istemedi. Sadece daha iyi uçmak istedi. Ama insan bazen sadece kendi potansiyelinin peşinden giderken bile başkalarına ilham verebiliyor. Bence Martin Jonathan Livingston'ın yarım asırdan fazla zamandır hala okunmasının, tartışılmasının, yeni kuşaklara ulaşmasının sebebi de bu. Peki size sorayım, siz düşünün. Gerçekten kendi seçtiğiniz hayatı mı yaşıyorsunuz yoksa size öğretilen hayatı mı? Bu soruyu size bırakıyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda okumak isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim bu kitap hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.